Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine son zamanlarda viral olan yazlık saç bonesi örgü file saç bonesi yapımını anlatacağım. Çok basit, çok kolay ve çok da şık, yazın trendi olacak. Bu yazın modası örgü saç boneleri. Ben de sizlerle naçizane bir modelini paylaşmak istiyorum. Hemen malzeme bilgisini vererek başlayacağım. 3 milim bir tığla öreceğim. Yine koton bir ip elimde olan, elinizde olan şöyle yumaklarınızda değerlendirebilirsiniz. Koton iple çalışacağım ben. Hemen örgü yüze başlamak istiyorum. Sihirli bir halka yaparak ilk etapta başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. İkili trabzan. Arada bir zincir. İkili trabzan. Bu şekilde aralarda bir zincir çekerek toplamda 12 tane kutumuz oluşmuş olacak. Trabzanla yapıyoruz. 2 seferde çıktığımız aralarda bir zincir çekiyoruz. Sonuna kadar devam edelim. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.yi yaptık. Hemen sonunda bir zincir çekiyorum. Başlangıçta çektiğim 4 zincir vardı. Üçüncünün tepesine batarak birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sırada 6 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6. Hemen yanındaki bu kutunun yuvanın tepesine trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Arada 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yanındakine 3 zincir çekiyorum. Kutu tepelerine toplamda yine 12 tane bu şekilde kutumuz oluşacak. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Devam edelim sonuna kadar. 3 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.yi hemen burada 6 zincir çekmiştik. 1 2 3. Yine zincir içerisine sabitliyoruz. Üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Şimdi 7 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Yine aynı sistemle ilerliyoruz. Aralarda bu kez 4 zincirimiz olacak. Her sıra zincir artırmalarımız olmuş olacak. 4 zincirle yine hemen bir sonraki kutunun tepesine batarak ilerliyoruz. 4. Yine bu sırada da 12 tane kutucuğumuz olacak. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonuna geldim. Yine 4 zincirle hemen burada başlangıçta çektiğimiz bu zincirimizin 1 2 üçüncüsüne batarak burayı yine kapatıyoruz. Üçüncü sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Üçüncü sıramızda hemen dördüncü sıraya geçiyoruz. Sesim biraz rahatsız olduğum için tuhaf gelebilir. Kusurunuza, affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Dördüncü sıramızda 8 zincir çekerek başlıyoruz sıra başına. 4 5 6 7 8. Büyütmek isterseniz zaten bu sistemle her sırada bir zincir artırarak büyütebilirsiniz bu bonenizi. Arada da 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum.
Yine bu sırada da 12 tane kutumuz olacak. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Sonuna kadar bu şekilde yine ilerleyelim. Dördüncü sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuna geldim yine. 1 2 üçüncü zincirimize sabitliyoruz. 5. sıramıza geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektik. Hemen sıradaki kutucuğun tepesine trabzanla kapattık. Arada bu kez 6 zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir önceki sırada aralarda 5 zincir büyüttüğümüz için aralarda birer zincir, hem başlangıç zincirlerimizde hem bu aralarda bir tane zincir artırma yaparak ilerliyoruz. 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Yine sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Yine sonuna geldik. 1 2 3 4 5. sıramızın 6 zincir çektim. 1 2 3. Bu kapattığımız zaman da hep 3. zincire batarak kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. sıramızda şimdi sırada yine bir zincir artırıyoruz. Bir alt sırada 9'du. Burada 10 zincir çekeceğiz. 4 5 6 7 8 9 10. Dediğim gibi ben biraz daha büyük yapmak istediğim için sayılarını büyüttüm. Siz kendinize göre yapacağınız saç yani baş çevresine göre de bu sayıları büyüterek, çocuk için yapıyorsanız daha az sayılarda çok kolay büyütüp küçültüp sayılarla oynayabileceğiniz bir bone modeli arkadaşlar. O yüzden de çok hani standart şu ölçüde diyemem, çünkü herkesin değişiyor, farklı baş çevresi. 2 3 4 5 6 7. Bu sırada da 6. sıramızda da yine 6 çekmiştik. Bir alt sırada burada 7 zincir aralarda çekiyoruz. Yine trabzanlarla tepelere batarak kapatıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Yine sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da tamamladık. 1 2 3. zincire kapatıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar sıradaki trabzan tepesine sabitledim. Arada burada bir zincir çekiyoruz. Yine aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde V'ler oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar sıradaki trabzan tepesine sabitledim. Arada bir zincir çektim. Aynı yere yine bir trabzan daha ördüm. Bir V oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Sıradaki trabzan tepesine sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir trabzan daha, bir V oluşturdum.
Bu şekilde sonuna kadar arkadaşlar ilerleyelim. Sıramız aynı. Buraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın sonuna kadar aynı işlemi uyguladım. 7 zincir çektim. Tekrar buradaki 3. zincire, başta yaptığımız bu 4 zincirlik kısmın üçüncüsüne sabitledim. Ve hemen içerisine tekrar bu boşluğa bir kaydırma ile geçiş yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum. Aynı V olan o boşluğa bir trabzan daha yaptım. Bundan sonra böyle birkaç sıra öreceğiz. Yine aralarda 7 zincir çekiyoruz. Arttırmamız olmadan hiçbir zincir arttırması olmayacak. 5, 6, 7. Direkt hemen içerisine geçiş yaptım. Bakın bir zincir çektim. Aynı yuvaya bir trabzan daha ördüm. Böyle üst üste V'lerimiz denk gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Hemen sonraki bu V'nin içerisine direkt trabzan yaparak geçiş yaptım. Bir zincir çekiyorum arada. Aynı yere bir trabzan daha oluşturdum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Toplamda bu V'lerle yaptığım sıra ikinci sırayı yapıyoruz. 6 sıra öreceğiz hiç arttırma yapmadan. Siz dilerseniz 5 ya da 7, dediğim gibi ölçerek yapın. Yapacağınız kişiye bağlı. Bunun sırasını ben 6 sırada yapacağım. Ve ya da 5 sıra ben de şimdi örüp sizlerle beraber gösterecek bir şey yok. Buradan sonrası 1 2 arttırma yapmadan 3 veya 4 sıra daha örerek ya 6 ya 5 sırada tamamlayalım. Bunu ölçerek ilerleyelim. Çünkü son sırada oyası var, kenar oyası. Hani boyutuna siz de bakarak bu şekilde ilerleyin. Hiç artırma yapmıyoruz. Aralarda hep 7 zincir çekeceğiz. Bu V sırası dediğim o 6 5 sıra veya 6 sıra yapacağımız bu V sıraların aralarında hep 7 zincir olacak. Sonuna kadar hiç artırma yapmadan bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum, bakın. Toplamda bu V olan sıraları 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada yaptım ben. Dediğim gibi bunu siz fazla da yapabilirsiniz. Daha küçük isterseniz eksik de yapabilirsiniz. Tam ideal kendim için en azından kendinize yapacaksanız da ölçerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yine çekiyorum. Sonuna 4 zincirlik kısmın üçüncüsüne batarak bu sırayı tamamladık. Şimdi son sıra kenar oyamız var. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. zincire hemen bir tane kaydırma yaparak şöyle bir pıtırcık oluşturdum. Hemen bu V olan yuvaya bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Burada görünen şu iki kanadına batarak ön kısımda kaydırma yaparak toplamda 6 tane pıtırcık oluşturacağız. Aynı yuvaya 1, 2 zincir çektim. Kaydırma ile kapatıp bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Bu son sıramız. Bu sıramızı da bu şekilde örerek bitireceğiz. Siz farklı süslemeler yapabilirsiniz. Kenarlarına pul, boncuk, istediğiniz gibi. Bu gayet sade ve şık bir model oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bir trabzan daha yapıyorum. Bir trabzan daha kapatıyorum. 3, 6 pıtırcık olduktan sonra 3 zincir çekip bu aradaki 7 zincirlik tam ortaya sabitliyorum sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı sıradaki bu V olan yuvaya trabzan yaparak başladım. Toplamda yine 6 tane pıtırcığımız olacak.
Sonunu yine trabzanla kapatacağız. Çok basit, çok kolay bir oturuşta yapabileceğiniz bir model. Yazı hazırlık bu aralar çok trend. Hem bandana hem bu örgü boneler, ben de fırsat buldukça sizlerle farklı modelleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kanalımda önceki videolara bakarsanız birçok bandana, saç bandı videosu da bulacaksınız. 2, 4, toplamda 6 tane olana dek yapıyoruz. Sonuncuyu 2 zincir çekerek son pıtırcığımızı da yapalım. Ben bir kapatıyorum trabzanla sonu. Kenar kısımları daha düzgün dursun diye hemen 3 zincir çektim. Aradaki bu 7 zincirin tam orta kısmından sık iğne ile bağladım. 3 zincir çekiyorum ve sıradaki bu yuvaya tekrar bu şekilde oyasını öreceğiz. Sonuna kadar arkadaşlar 12 tane motifimiz, yani bu oyamız 12 tane olacak. Her V olan yuvaya yapıyoruz. Sonuna kadar tamamlayalım ve bonemizi bitirelim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Son motifimizi tamamladım. 1, 2, 3 zincir. Aradaki zincir içerisine sabitledim. 3 zincir hemen şu tam tepeye bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet, tamamladık. Bonemiz hazır. Gördüğünüz gibi çok şık, çok da güzel. Başta o kadar güzel duruyor ki arkadaşlar, hem de çok hafif koton iple örüldüğü için de çok hafif. Böyle taktığınız zaman zaten zincir çektiğimiz bu zincirler daha böyle gerildiğinde daha düzgün bakın görünüyor. Başa takıldığında hafif bir ütü ve yine ısı düşük bir ütüyle şu kenar kısımlarını ütüleyerek daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Sayılarını da dediğim gibi çocuklarınıza yapacaksanız aslında standart, çocuklar için de uygundur ama daha küçük baş çevresi olan çocuklar için sayıları küçülterek zaten bilgi verdim, nerelerde küçülteceğiniz. Yine daha büyük yapmak isterseniz de yine sayılarla, zincir sayılarını da arttırarak, örnek veriyorum şu aralarda en son 7 zincirle başlamıştık. Bunu 7, bir üst sırada 8, 9 diye arttırmalarınızı yaparak şu kısma kadar arttırarak da devam edebilirsiniz. Çünkü V kısımlarında arttırma yapmadan ilerliyoruz. Arttırmamızı büyük yapacaksanız V olan kısma kadar 7 zincirli V yapmadan 8, 9 diye yapacaksınız. Sonra tekrar bu V yaptığımız sıraları yine aynı artırma yapmadan 9 zincirde tamamladıysanız 9 zincir yapacaksınız. Her 6 sırada da bu V ördüğümüz sıraları 8 ise 8, daha az sayıyla yapacaksanız da dediğim gibi artırmamız şu kısma kadar olacak ya da daha küçük yapmak isterseniz de bu kısma kadar küçült büyük tamamlayın. Bu V kısmında yaptığımız sıralarda artırma eksiltme yapmıyoruz. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.